Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız için şipşak hazırlayabileceğiniz tam ölçülü, yumuşacık dokusuyla krep tarifiyle geldim. Bu tariften sonra başka krep tarif aramayacağınıza eminim çünkü çok lezzetli oluyor. Sunumu da harika oluyor. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 silme tatlı kaşığı kadar tuzu, yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyerek karıştıralım. İçerisindeki tuz ve şeker eriyinceye kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Daha uzun süre karıştırmamıza gerek yok. Artık diğer malzemeleri ekleyebiliriz. 2 su bardağı sütü ve 1 su bardağı suyu ilave ediyoruz bu aşamada. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Şöyle bir karıştırıyoruz bu malzemelerle birlikte de. 2 su bardağı unu ilave ediyoruz. 2 su bardağı unu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. İçerisinde çok hafif pürüzler olan bir karışım olacak. Unu son olarak ilave ettiğimiz için bu pürüzlerin tamamen kaybolması için son olarak bir de blenderdan geçireceğiz. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelmesi gerekiyor karışımın. Şimdi sizlere yakından da göstereceğim içindeki ufak pürüzleri. Onlar birazdan blenderdan geçirince tamamen yok olacaklar. İki dakika kadar blenderdan geçirmemiz yeterli olacaktır. Karışım tamamen homojen hale geliyor bu sürenin sonunda. Şimdi kıvamını görüyorsunuz. Tamamen pürüzsüz, ipeksi bir hal aldı. Cıvık kıvamlı bir karışım olması gerekiyor krep hamurumuzun, krep karışımının. Bu kıvamda olduğunda ideal kıvamda demektir. Ocağımız orta ateşteyken yanmaz yapışmaz tavada kreplerimizi pişirebiliriz. Eğer tavanızın yapıştırma ihtimali varsa çok az bir peçeteyle yağ sürebilirsiniz tavanıza. Yanmaz yapışmaz tavaydı benimki. Krep tavamda yapmadım çünkü bu tavanın pişirmesi daha çok hoşuma gidiyor. Hiç yağ sürmeden direkt pişirmeye başladım kreplerimi. Ocağımız pişirme süresi boyunca orta ateşte olsun. Ne kısık ne de çok yüksek ateşte olsun. Orta ateş tam olarak ideal oluyor. Çok kısa sürede krepler pişiyor zaten. Ara ara tavanın içerisinde çevirelim ki her yeri eşit miktarda pişsin. Karışım tamamen bitinceye kadar pişirme işlemine bu şekilde devam edelim. Tavaya karışımı aldıktan sonra kısa bir süre sonra üzeri böyle göz göz oluyor, kabarcıklar oluyor. Kabarcıklar biraz arttıktan sonra, hatta gördüğünüz gibi bazı kabarcıklar bayağı büyüyor. Ocağımız orta ateşte olduğu için. Bu kabarcıklar biraz artınca ters çevirelim. Altı güzel bir şekilde pişiyor zaten. Sonrasında ara ara çevirerek diğer kısmını da pişirelim. Ve krebimiz kısa sürede hazır oluyor. Hazırlaması da pişirmesi de oldukça kısa sürüyor. Çayımız demleninceye kadar hazır hale getirebileceğimiz bir tarif. Özellikle çocukların çok sevdiği bir tarif. Kahvaltılarda çocuklu anneler, babalar sık sık yapıyorlardır eminim. Bizim evde de fazlaca tüketiliyor. Benim oğlum çok seviyor krebi. Ben de sık sık yapıyorum mutfağımda. Bu haliyle sizler de denediğinizde bence müptelası olacaksınız. Çocuklarınız da çok sevecek. Çünkü dokusu harika oluyor krebin. Krep evet basit bir şey gibi görünüyor ama harcının kıvamı oldukça önemli. Bu karışımla, bu harçla yaptığınızda ipeksi bir kıvamda oluyor, yumuşacık oluyor krebiniz. Bunun için bir defa deneyin derim. Şöyle yakından size dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı harika. Asla bir yırtılma vesaire olmuyor.
Şöyle kopardıktan sonraki halini de göstermek istiyorum. İçerisine reçel, bal, çikolata ve benzeri şeyler sürerek servis edebilirsiniz. Ne şekilde seviyorsanız. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.